Almanya, Avrupa'nın kalbi diyoruz, sanayi devi diyoruz. Ama aynı zamanda çok katmanlı, karmaşık bir ülke. Bugün işte bu Almanya'ya sizin bize ulaştırdığınız kaynaklarla derinlemesine bakıyoruz. Wikipedia özetleri var, analizler, hatta video deşifreleri. Evet, Amacımız ne? Modern Almanya'yı anlamak, tarihi, bugünü, ekonomisi, toplumu, bir de tabii Almanya'daki Türklerin hikayesi, hepsine bir göz atacağız. aynen öyle. Farklı kaynaklardan gelen bilgileri harmanlayıp Almanya'nın o çok yönlü portresini çizmeye çalışacağız. Yani sadece yüzeye değil, biraz daha derine inelim diyoruz. Güzel. Peki nereden başlayalım? Tarihinden mi? Mesela Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu. Yüzyıllarca sürmüş ama sanki adı var kendi yok gibi dağınık bir yapı değil mi? Kesinlikle öyle. Yüzlerce küçük devletçik, prenslik, merkezi bir otorite zayıf. Ama asıl büyük kırılma bence 16. yüzyılda Martin Luther ve Protestan reformuyla yaşanıyor. Evet, o çok belirleyici. Çok. Almanya'yı hatta tüm Avrupa'yı dini anlamda ikiye bölüyor ve bunun sonuçları çok ağır oluyor. Mesela 30 yıl savaşları. 1618-1648 arası. Korkunç bir dönem. Korkunç. Bazı kaynaklar nüfusun 1/3'ünün yok olduğunu söylüyor. Yani Almanya toprakları için müthiş bir yıkım. Travması da uzun sürüyor tabii. İnanılır gibi değil. Peki bu parçalanmışlıktan nasıl çıkıldı? Sanırım Prusya ve Bismarck dönemi kilit rol oynuyor. Aynen. 19. yüzyıla gelindiğinde Prusya güçleniyor. Otto von Bismarck, hani o demir şansölye, çok pragmatik politikalarla Avusturya'yı denklem dışı bırakarak 1871'de Alman İmparatorluğunu kuruyor. Modern Almanya'nın temeli atılıyor diyebiliriz. Ama bu kuruluş da pek huzurlu olmuyor galiba. Hemen ardından sömürgecilik yarışları, gerilimler. Evet, o gerilimler birikiyor ve sonunda Birinci Dünya Savaşı patlıyor. Savaş kaybedilince imparatorluk çöküyor, yerine Weimar Cumhuriyeti kuruluyor. Ama o dönemde kaynaklara bakınca tam bir kaos. Ekonomik krizler, siyasi istikrarsızlık. Bir de o meşhur arkadan bıçaklanma efsanesi. Yani Dolchstoss legende. Bu çok etkili olmuş anlaşılan. Hem de nasıl? Yani yenilginin suçunu askerden çok siyasetçilere, iç düşmanlara yıkan bir söylem bu. Sağcı milliyetçi çevrelerde çok hızlı yayılıyor ve toplumu daha da kutuplaştırıyor. İşte bu zeminde mi Naziler yükseliyor? Maalesef tam da bu zeminde. 1933'te Hitler ve Nazi Partisi iktidara geliyor, sonrası malum. Totaliter bir rejim, İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması, Polonya'nın işgali. Ve tabii Holokost. İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri. Milyonlarca insan sistematik bir şekilde katlediliyor. Evet, 6 milyonu Yahudi olmak üzere kaynaklar toplamda 11 milyon insanın öldürüldüğünü belirtiyor Holokost'ta. Savaş ve soykırımların Avrupa genelindeki bilançosu ise yaklaşık 35 milyon can kaybı. Korkunç rakamlar. Bu dönemin yaraları Almanya'da hala çok derin. 1945'te savaş bitiyor, Almanya yeniliyor ve ülke paramparça. Sadece toprak kaybetmiyor, aynı zamanda bölünüyor da. Aynen. Müttefikler yani Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği ülkeyi 4 işgal bölgesine ayırıyor. Kısa süre sonra da Soğuk Savaş başlıyor ve bu bölünme kalıcı hale geliyor. 1949'da 2 ayrı Alman devleti kuruluyor. Batı Almanya ve Doğu Almanya, BRD ve DDR. Evet, Batı Almanya yani Federal Almanya Cumhuriyeti, batılı müttefiklerin desteğiyle parlamenter demokrasi ve sosyal piyasa ekonomisi yolunu seçiyor. Marshall Planı'nın da yardımıyla hızla kalkınıyor. Hani o meşhur Wirtschaftswunder, ekonomik mucize dönemi. NATO'ya giriyor, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurucularından oluyor. Aynen, Doğu Almanya yani Demokratik Almanya Cumhuriyeti ise tamamen Sovyet kontrolünde, tek partili, komünist bir rejim, planlı ekonomi ve tabii Stasi, o meşhur gizli polis teşkilatı her şeyi gözetliyor. Baskıcı bir rejim yani. Çok baskıcı. İki Almanya arasındaki farkı en net gösteren şey de 1961'de inşa edilen Berlin Duvarı oluyor. Tam bir utanç duvarı, Soğuk Savaş'ın en somut sembolü. Ve bu duvar 1989'a kadar ayakta kalıyor. Yıkılışı gerçekten de dünya tarihi için bir dönüm noktasıydı. Kesinlikle.
O görüntüler hala hafızalarda. 9 Kasım 1989. İnsanların duvarın üzerine çıkması, karşı tarafa geçmesi çok etkileyiciydi. Hemen ardından da 3 Ekim 1990'da Almanya resmen yeniden birleşti. Peki birleşme sonrası her şey güllük gülistanlık mı oldu? Kaynaklar bazı zorluklardan bahsediyor. Hem de ciddi zorluklar. Kağıt üzerinde birleşmek kolaydı belki ama iki toplumu kaynaştırmak, özellikle Doğu Almanya'yı ekonomik ve sosyal olarak Batı seviyesine getirmek çok zordu. Büyük bir maliyetten bahsediliyor sanırım, batıdan doğuya aktarılan paralar. Evet, yıllarca milyarlarca dolarlık transferler yapıldı yıllarca. Ama sadece para değil. İki toplum arasında ciddi zihniyet farkları, alışkanlıklar vardı. Buna Mauer im Kopf diyorlar, yani kafadaki duvar. Kafalardaki duvar. İlginç bir tabir. Bir de hayalet sınır deniyormuş. Aynen. Bu kültürel ve ekonomik farklılıkların aşılması epey zaman aldı. Hala bile bazı etkileri hissediliyor. Peki Birleşmiş Almanya, Avrupa'da ve dünyada nasıl bir rol üstlendi? Daha mı güçlü oldu? Kesinlikle daha güçlü ve daha etkili oldu. Avrupa Birliği içinde lokomotif rolü pekişti. Euro'nun kabulü gibi süreçlerde başı çekti. NATO içinde de aktif rolünü sürdürdü. Hatta önemli bir politika değişikliğine gitti. Neydi o değişiklik? İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman ordusu sadece savunma amaçlıydı ve ülke dışına asker göndermiyordu. Ama birleşme sonrası bu değişti. Balkanlara, Afganistan'a barış gücü gönderdiler. Bu Almanya'nın artık uluslararası alanda daha fazla sorumluluk almaya başladığının bir işaretiydi. Anladım. Gelelim bugüne. Almanya hala o Avrupa'nın lokomotifi unvanını koruyor mu? Rakamlara bakınca hala çok güçlü görünüyor. Kağıt üzerinde evet, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri, ihracat devi, o Made in Germany etiketi hala değerli, otomotiv, makine, kimya çok güçlü sektörleri var. Frankfurt önemli bir finans merkezi, Avrupa Merkez Bankası orada. Ama Bir aması var gibi. Enerji krizi, özellikle Rus gazına bağımlı olan sanayi mesela kimya sektörü büyük darbe aldı. İkincisi, küresel rekabet çok arttı. Çin başta olmak üzere birçok ülke Almanya ile yarışır hale geldi. Kalite farkı kapandı. Otomotivde de sıkıntı var sanırım. Elektrikli araç dönüşümü. Aynen öyle. Alman devleri, hani o Mercedes, BMW, Volkswagen bu dönüşümde biraz geride kaldılar gibi. Çinli BYD, Amerikalı Tesla gibi firmalar çok hızlı yol aldı. Bu da Alman otomotiv sektörü için ciddi bir meydan okuma. Peki sadece dış etkenler mi? İçeride yapısal sorunlar yok mu? Olmaz mı? Kaynaklı aklımlara epey vurgu yapıyor. Mesela yüksek vergiler, aşırı bürokrasi. Bir kaynakta okudum, insanı boğan, adım attırmayan bir bürokrasi diyor. Vahim bir tanım. Evet, sonra altyapı sorunları var. Özellikle dijitalleşme konusunda Almanya'nın beklenenden yavaş olduğu söyleniyor. Yapay zeka gibi konularda geri kalma endişesi var. Bir de yeşil dönüşüm meselesi var. Bunun maliyeti de yüksek tabii. Çok yüksek. Bu maliyetler yüzünden bazı şirketler üretimi başka ülkelere kaydırmayı bile düşünüyor. Ve en önemlisi belki de demografik sorun. Nüfus yaşlanıyor, çalışan sayısı azalıyor. Göçle nüfus artıyor ama kişi başına gelir düşüyor diyorsunuz. Evet, refah seviyesinde bir gerileme var. Bütün bunlara bir de son yıllarda aşırı sağcı AfD partisinin yükselişini ekleyin, tablo biraz endişe verici görünebiliyor. İşte tam bu noktada Şansölye Friedrich Merz'in, kaynaklar 2025 itibariyle görevde olduğunu belirtiyor, o çok konuşulan sözleri akla geliyor. Sosyal devlet artık finanse edilemez. Bu çok sert bir açıklama. Evet, çok tartışma yarattı çünkü Almanya anayasayla güvence altına alınmış çok kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemine sahip. Sağlık, emeklilik, işsizlik, bakım sigortaları, çocuk parası, kira yardımı bayağı geniş bir ağ. Peki bu sistem gerçekten tehlikede mi? Merz neden böyle bir şey söyledi? İşte bu Almanya'daki en hararetli tartışma konusu şu anda. Merz ve partisi CDU diyor ki, ekonomi eskisi gibi büyümüyor, nüfus yaşlanıyor, bu yükü artık taşıyamayız. Özellikle işsizlik yardımlarında kesinti yapalım, insanları çalışmaya daha çok teşvik edelim istiyorlar. Eski Maliye Bakanı Lindner'in de benzer eleştirileri olmuştu sanırım. Sıfır istek kafa yapısı gibi bir laf etmişti. Evet, o da çok tartışılmıştı. Yani Almanların yeterince çalışmak istemediği iması vardı orada.
Çalışma saatleri de bu bağlamda tartışılıyor. Almanlar Avrupa'da ortalamanın altında çalışıyor görünüyor bazı istatistiklere göre. Anlıyorum. Peki karşı çıkanlar ne diyor? Bu sistem gerçekten batıyor mu, yoksa bu siyasi bir manevra mı? Karşı argümanlar da var tabii. Mesela diyorlar ki Almanya'nın federal bütçesi son 10 yılda neredeyse 2 katına çıkmış. Ama sosyal harcamaların bütçedeki oranı aslında düşmüş. Yani para var ama sosyal alana daha az mı ayrılıyor? Öyle iddia edenler var. Ayrıca diğer gelişmiş ülkelerle yani OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında Almanya sosyal harcamalarda öyle zirvede falan değil, ortalarda bir yerde. Yani aşırı cömert bir sistem değil aslında. İlginç. Dolayısıyla Merzer'in çıkışının tamamen ekonomik gerçeklikten mi kaynaklandığı yoksa siyasi bir gündem belirleme çabası mı olduğu tartışılıyor. Ama şu kesin, bu sosyal devletin geleceği meselesi Almanya'nın başını daha çok ağrıtacak gibi duruyor. Peki, şimdi biraz da yönümüzü Almanya'daki Türk toplumuna çevirelim. Çok önemli bir konu bu. Hikaye 1961'de başlıyor, değil mi? O meşhur iş gücü anlaşmasıyla. Evet, 31 Ekim 1961, Almanya'nın savaş sonrası kalkınma sürecinde işçi açığı var ve Türkiye'den Gastarbeiter yani misafir işçi çağırıyorlar. Ama misafirlik pek kısa sürmüyor galiba. Aynen, başlangıçta plan birkaç yıl çalışıp dönmeleriydi ama çoğu kişi kalıcı olduğu ailelerini getirdi. 1973'te petrol kriziyle birlikte işçi alımı resmi olarak durduruldu ama aile birleşmesi, sığınma gibi yollarla göç devam etti. O dönem Almanya'nın göç politikası nasıldı? Hazırlıklı mıydılar bu duruma? Anlamadı. Bu yüzden uyum politikaları, dil kursları, sosyal destekler bunlar hep geç ve yetersiz kaldı. Bu da bazı sorunlara yol açtı tabii. Zamanla misafir işçi lafı terk edildi, yabancı vatandaşlar, Ausländische Mitbürger gibi ifadeler kullanılmaya başlandı. Bugün sayıları milyonlarla ifade ediliyor. Kaynaklarda 2,8 milyondan 4,1 milyona kadar farklı rakamlar var. Nüfusun önemli bir parçası haline gelmişler. Kesinlikle. Özellikle büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde yoğunlaşmış durumdalar. Alman ekonomisine, kültürüne çok önemli katkıları var. Kendi işini kuranlar, istihdam yaratanlar, kültürel alanda sanatçılar, sporcular. Yemek kültürünü de unutmayalım, döner kebap mesela. Evet, döner Almanya'nın milli yemeği oldu neredeyse. Özellikle ikinci, üçüncü nesiller çok daha entegre ve başarılı sanırım. Evet, ikinci ve özellikle üçüncü nesiller artık toplumun her katmanında var. Siyasette, bilimde, sanatta ama tabii Türkiye ile bağlar da devam ediyor. Tatillerde Türkiye'ye gitmek, Türk medyasını takip etmek gibi. Din sektörü de önemli sanırım. İslam kimliğin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Evet, toplumun önemli bir kesimi için öyle. Ancak Almanya'da İslam resmi olarak tanınan bir din değil. Bu yüzden camiler ve diğer dini faaliyetler genellikle dernek statüsünde örgütleniyor. İşte burada DİTİB devreye giriyor, değil mi? Diyanet İşleri Türk İslam Birliği. Kaynaklar en büyük kuruluş olduğunu söylüyor. Doğru, DİTİB 1984'te kurulmuş, merkezi Köln'de, 900'den fazla cami derneğini çatısı altında topluyor. Sünni İslam anlayışını temsil ediyor ve yapısal olarak Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı çalışıyor. Yani imamlar, yöneticiler Türkiye'den atanıyor ve maaşları oradan ödeniyor. Genellikle öyle. İşte bu yapı zaman zaman Almanya içinde tartışmalara yol açıyor. Yani DİTİB'in ne kadar bağımsız olduğu, Türkiye siyasetinin Almanya'daki bir uzantısı olup olmadığı sorgulanıyor. Ama diğer yandan cenazelerin Türkiye'ye nakli gibi çok önemli sosyal hizmetler de sunuyorlar. Anladım. Oldukça kapsamlı bir bakış oldu. Şöyle bir toparlarsak, Almanya'nın hikayesi gerçekten büyük kırılmalarla, dönüşümlerle dolu. Kutsal Roma'dan imparatorluğa, savaşlardan bölünmüşlüğe, sonra yeniden birleşmeye. Evet. Bugün de yine önemli bir dönemeçte gibi. Ekonomik yavaşlama var. O övünülen sosyal devlet modeli sorgulanıyor. Toplumsal uyum meseleleri gündemde. Tarih, ekonomi, toplum hepsi iç içe geçmiş durumda. Kesinlikle. Ve Almanya'da olan bitenler sadece Almanya'yı ilgilendirmiyor. Avrupa'nın geri kalanı için de çok önemli. Almanya'nın bu zorluklarla nasıl başa çıkacağı, bu geçiş sürecini nasıl yöneteceği bütün kıtanın geleceğini etkileyecektir. O zaman dinleyicimize son bir soruyla veda edelim belki de.
Tüm bu tarihi yükler, ekonomik baskılar, sosyal çalkantılar ve demografik değişimler ışığında Almanya sizce önümüzdeki 10 yıllarda kendi kimliğini, Avrupa'daki ve dünyadaki yerini nasıl yeniden tanımlayacak? Geçmişten hangi dersleri alacak, neleri geride bırakmak zorunda kalacak? Bu gerçekten izlemeye değer bir dönüşüm hikayesi olacak gibi görünüyor.